Genelde shonen mangalar okurum. Shonen mangalar pek fazla kafamı yormaz. Hatta tam tersine kafamı boşaltmamı sağlar. Ama bazen de canım şöyle ciddi kurguya sahip seinen tarzda mangalar çeker. İşte o zaman genelde Naoki Urasawa'ya başvururum. Geçtiğimiz günlerde aynı size söylemiş olduğum gibi canım seinen tarzda bir manga okumak istedi. Ve Naoki Urasawa'nın 20th Century Boys mangasına başlayıp bitirdim. Dedim Taner, madem bunu okuyup bitirdin, bunun hakkında bir video çek ve içeriye dönüştür. Böylelikle bu video ile sizlerin karşısına geldim. Hadi isterseniz şimdi incelememize geçelim. Ama incelememize geçmeden önce arkadaşlar, eğer videolarımı takip ediyorsanız lütfen like atmayı, aynı zamanda lütfen aşağıya yorum kısmına yorum bırakmayı ve aynı zamanda da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Videomuza geçiyorum. Çoğumuz küçükken dışarıda arkadaşlarımızla oyunlar oynamışızdır. Ama oynadığımız hiçbir oyun bu mangadaki kadar tehlikeli ve kötü olmamıştır. Şimdi size soruyorum. Bir çocukluk oyunu dünyanın kaderini nasıl etkileyebilir? Her şey bir grup çocuğun kendi yapmış oldukları gizli üssün içerisinde başlıyor. Kenji ve arkadaşları gelecek ile ilgili planlarını ve tahminlerini bir deftere yazıyorlar. Bu defterin içerisinde arkadaşlar pandemik salgın, dev robot saldırısı gibi tuhaf şeyler var. Ve evet, bir grup çocuğun hayal gücüne bakılacak olursa gerçekten çok tuhaf şeyler. Her neyse, yazdıkları defterin adını Kehanet Defteri koyuyorlar. Bu arada arkadaşlar bu olaylar 1969'da geçiyor. Sizler de mangayı okurken tarihleri kaçırmamaya çalışın. Hatta gerekirse not alın arkadaşlar. Çünkü bu durum çok önemli. Tarihler arasında sürekli geçişler oluyor. Yani kısaca tarihleri kaçırırsanız işler sarpa sarabilir. Olayları biraz böyle çorbaya çevirebilirsiniz. Her neyse, hikayemize devam edelim. Daha sonrasında tarihlerimiz 1997'yi gösteriyor. Yani karakterlerimiz büyümüş oluyor. Bu dönemlerde karakterlerimizin 1969'da yazmış olduğu o kehanet defterine yazmış oldukları o kehanetler gerçekleşmeye başlıyor. Kehanet kitabında olanları Kenji ve arkadaşlar arasında olanlardan hangisi gerçekleştirir? Bu soruyu soruyorum çünkü kehanet kitabında yazanlar birebir gerçekleşir. Yani bu olayları gerçekleştiren kişi bu kehanet defterinin içerisinde olanları bilen birisi ve daha öncesinde o ortamın içerisinde bulunmuş olan birisi olmalı diye düşünüyorsunuz. Düşünmeye başlıyorsunuz. Bu kişinin amacı nedir? Neden böyle bir şey yapma gereği duyar? Bu soruların cevabını bulabilmek için arkadaşlar okumamı iyice hızlandırdım. Çünkü hikaye ve kurgu beni başlarda öyle bir içine çekti ki arkadaşlar, öyle bir sürükledi ki gerçekten okurken etkilendim ve bayağı bir büyülendim. Ama daha sonrasında serimizin ilerleyen bölümlerinde, chapter'larında sıkıntılar olmaya başladı. Hikaye ve kurgu bir yerden sonra çok fazla mantık hatası vermeye başladı ve çok fazla beni böyle soru işaretiyle boğdu arkadaşlar. Bir yerden sonra artık o soru işaretleri beni meraktan ziyade boğmaya başladı. Mangakamız gelişme ve sonuç kısmını da tam olarak böyle oturtabilseymiş, ortaya efsane bir eser bırakacakmış diyebilirim. Ama şunu da belirtmek isterim. Arkadaşlar, az önce söylemiş olduğum olumsuz yorumlara çok takılmayın. Onlara çok aldırış etmeyin. Çünkü bazı yerleri ne kadar kötü olsa da damağınızda gerçekten güzel bir tat bırakabileceğini garanti edebilirim. Hatta bana yaşatmış olduğu hissiyatı size şu şekilde aktarayım. Hani bir yemek yaparsınız ve tadını beğenirsiniz ama içerisine biraz daha tuz atsanız, biraz daha baharat ekleseniz tam böyle istemiş olduğunuz tat olur ya, o tada gelir ya. Aynı o şekilde tat bıraktı. Yani tadı güzeldi ama içerisinde bazı şeyler eksikti arkadaşlar. Şimdi biraz da sizlere mangamızın içerisindeki karakterlerden bahsetmek istiyorum. Hikayenin karakterleri aşırı derecede gerçekçi yazılmış. Zaten beni mangaya bağlayan etkenlerden bir tanesi de buydu. İlerleyen bölümlerde bazı bozulmalar oluyor arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştim. Ama onlara yine dediğim gibi aldırış etmeyin, devam edin. Mangaka her karakterin neredeyse arkadaşlar karakter gelişimini ayrı bir şekilde arka planda ve karakter özelinde işlemiş diyebilirim. Ve bunu hikayeye harika bir şekilde yedirmiş, işlemiş. Mükemmeldi. Mesela ana karakterimiz Kenji'yi bir ele alalım arkadaşlar. Kenji başlarda hayalperest, kendine güvenen, keyifli ve mutlu bir çocukken gençlik dönemlerinde içeriye kapanık, kendine güveni olmayan, hayattan bezmiş, hayali olmayan bir çocuğa dönüşür. İşte bu gibi gerçek hayatta
artan enstantaneler beni etkiliyor arkadaşlar. Yani manganın içerisinde bu tarz gerçekçi ögeler eklendiğinde, karakterler özelinde söylüyorum, gerçekten benim okuma keyfimi daha da bir arttırıyor diyebilirim. Gelelim mangamızın, hikayemizin kötü ana karakteri olan Tomodachi'ye. Her zaman söylerim, bir serinin kötü karakteri ne kadar iyi yazılmışsa o seri o kadar iyidir diye. İşte bu seride onlardan bir tanesi. Tomodachi karakterinin arkadaşlar yüzü gözükmüyor. Uzunca bir sürede bunun yüzünü görmüyoruz. Hatta neredeyse manganın sonuna kadar da diyebilirim. Yani o kadar uzun bir süre boyunca mangakamız bize Tomodachi'nin yüzünü göstermiyor. Zaten ulan bu Tomodachi kim lan? Hangisi lan? Gibi kafama takılan soru işareti yüzünden bile arkadaşlar, yani sadece bu sebepten ötürü bile bu seriyi sonuna kadar okuyabilirdim. Yani sadece bu etken, bu soru işareti bile bu seriyi okumam için yeterli bir sebepti. Ama onun dışında kafama takılan en büyük sorulardan bir tanesi de bu Tomodachi'nin amacı neydi? Ve bunları niçin yapıyordu? Bazı yerlerde şu soruyu da sordum arkadaşlar. Tomodachi gerçekten bir insan mı? Çünkü bazı yerlerde olaylar öyle yerlere geliyor ki, öyle şeyler oluyor ki artık Tomodachi'nin insan olup olmadığına da şüphe duymaya başlıyorsunuz. O kadar farklı bir seriydi yani. Yazılım hikayesi o kadar farklıydı. Neden Kehanetler kitabında yazılanları gerçekleştirmeye çalışıyordu? Kenji ve arkadaş grubu içerisinde olanlardan hangisiydi? Yani bu soruların cevabını bulabilmek için arkadaşlar, manga ve hikayesi gerçekten sizi içerisine çekiyor ve büyülüyor diyebilirim. En azından benim için öyle olmuştu. Ve bir de şunu eklemek isterim arkadaşlar. Mangakamız serinin hikayesini başlarda öyle bir seviyeye çıkartıyor ki belli bir yerden sonra o başlarda sormuş olduğunuz soruların cevabını bulunca o soruların cevapları sizi tatmin etmemeye başlıyor. En azından beni tatmin etmemişti. Gelelim mangamızın çizimlerine. Aslında Urasawa'nın eserlerinden birkaç tanesini okuyunca mangakanın tarzını benimsiyorsunuz ve mangakanın çizmiş olduğu karakterlerden bir tanesini herhangi bir yerde görünce diyorsunuz, ha bunu Naoki Urasawa çizmiş. Yani Naoki Urasawa'nın kendine has farklı bir çizimi var diyebilirim. Bunun yanına muhteşem hikaye ve kurgu yazımını da ekleyince genelde harika eserler ortaya çıkarıyor. Seinen bir seri okumak isteyen arkadaşlarınıza, abilerinize, ablalarınıza gözünüz kapalı bir şekilde Urasawa'nın herhangi bir eserini önerebilirsiniz diyebilirim. Onun dışında unutmadan müziklere de değinmek istiyorum arkadaşlar. Serinin içerisinde arkadaşlar gerçekte yayınlanmış bir sürü şarkının, sanatçının ismi geçecek. Bunların geçtiği esnada sizler de şarkıyı açıp o şekilde mangayı okumaya, manganın hikayesini okumaya devam ederseniz o hikayeden daha fazla keyif alacağınızı düşünüyorum. En azından ben o şekilde yapıp, o şekilde deneyimleyip daha fazla keyfimi arttırmıştım arkadaşlar. O yüzden sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Urasawa Sensei'nin seçmiş olduğu şarkıların çoğu da çok güzeldi. O yüzden buradan Sensei'mize bir selam çakıyorum. Gönderiyorum ona buradan kendisine. Son olarak şunu da belirteyim. Serimiz 21 ciltte bitiyor. Ama 21 Century Boys adında bir seri daha var arkadaşlar. Bu seride yan hikaye gibi diyebiliriz. Aslında yan hikaye değil, ana hikayemizin devamı diyebiliriz. Pardon, yanlış oldu. Ana hikayemizin devamı ve 2 ciltten oluşuyor arkadaşlar. Sakın 20th Century Boys'u okumadan gidip de o seriyi okumaya başlamayın. Yani farklı bir seriyi düşünüp de ona başlamayın. Direkt hikayenin sonunu okumuş olursunuz arkadaşlar. Yani sizin için çok kötü bir deneyim olur. O yüzden baştan sizi uyarıyorum. Aslında videonun sonuna gelmiş olduk birazcık ama olsun. Sonuçta bu videoyu izleyenler şu an nasıl okunması gerektiğini biliyorlar en azından. Dediğim gibi 21 Century Boys'u sakın 20 Century Boys'u okumadan okumayın. Önce onu okursanız dediğim gibi sonunu okumuş olursunuz. Sizin için çok kötü olur. Uyarmadı demeyin. Her neyse, toparlayacak olursak arkadaşlar, 20 Century Boys muazzam bir seri olacakken güzel manga serisi kıstasında kalmış bir eser olmuş diyebilirim. Farklı bir hikaye ve olay kurgusu olsun. Okurken ayrıntılarda, detaylarda boğulayım ve ağızlarda güzel tatlar bıraksın dediğiniz bir manga serisi arıyorsanız arkadaşlar, 20 Century Boys tam sizin aradığınız serilerden bir tanesi diyebilirim ve sizlere gönül rahatlığıyla önerebilirim diyorum. Ve videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Eğer ki videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanala abone değilseniz gerçekten beni çok üzersiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni bu şekilde desteklemeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aynı zamanda yorumlar kısmında boş bırakmamanızı sizlerden rica ediyorum. Normalde bunları çok söylemiyorum ama bunları söylemeyince de arkadaşlar baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla çok fazla etki etmiyor. O yüzden söylemek gerekmiş, yani bunları söylüyorum, yani artık bunları söyleyeceğim. Onun dışında bir de Amazon istek listem var. Aşağıda açıklama kısmında görebilirsiniz. Oradan da bana istiyorsanız manga hediye edebilirsiniz arkadaşlar diyorum.
ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Ben kaçıyorum. Bay bay.